Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Özşahanez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir ziyarete gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bugün sizlerle birlikte Talaranza'ya gidiyoruz. Talaranza tarım aletlerine gideceğiz. Üretmiş oldukları tarım aletlerini inceleyeceğiz. Özellikle dik frize varsa dik frizelerine bakacağız. Piyasaya çıkış makineleri dik frizeydi. Dik frizeyi inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Güzel bir video olmasını diliyorum. Başlıyor. Hadi gelin videoya geçelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, tekrardan şu anda Talaranza'nın üretim tesisine gelmiş bulunmaktayız. Yanımızda firma sahibi Barış Bacaksız var. Kendisi de aynı zamanda makine mühendisi. Hem üretimle ilgileniyor hem de satış sorumlu kendisi. Kendisi bize makinenin teknik özelliklerinden biraz bahsedecek. Sözü ben ona bırakıyorum. Abi söz sende. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Öncelikli olarak. Bu makinamız dik toprak frezesi diye geçiyor. Evet abi. Avrupa menşeli bir makinedir. Ekseri kullanım alanları da şu şekildedir. Tohum yatağı hazırlamakta çok başarılı bir makinedir. Ağır toprak şartlarında çalışabilecek Topaçlı nitelikte. tarlaları için özellikle bizim hem buranın gibi. Hem topaçlı hem de ağır tavlı tarlalarda başarılı bir şekilde çalışan bir makinamızdır. Dikey çalışır. Dikey çalışan bir makinedir. Ağır tavlı topraklarda yatay rotavatörler gibi tıkama yapmaz ve ağır şartlarda çalışabilen bir makinedir. Makinenin kendisi de ağır tip dikey rotavatör diye geçer. Halk arasında da dik freze dediğimiz tabirle kullandığımız bir makinedir. Makinamızın genel olarak özellikleri 28 ve 30 santim derinliğinde çalışma kabiliyeti vardır. İki tip çeşit bıçakla çalışıyordur. Makinamız 1520 kilo ağırlığındadır ve her yeri demontaj şeklinde üretilen güzel bir makinedir. Bu bacakların ölçüsü falan nasıl? Mesela ayakları şu anda gördüğüm zaman ben normal freze ayaklarına göre bayağı kalın ayaklarınız var. Şu şekilde ithal bıçak Çekelim. Kullanıyoruz. Ayaklarında ithal bıçak kullanıyoruz. Eurozappa. 28 ve 30 santim uzunluğunda iki tip bıçak çeşidimiz vardır. Bu çiftçinin isteği doğrultusunda tabii ikisini de temin ediyoruz. Kaç milim kalınlığında? İnce ve kalın 14 milim kalınlığındadır standart makinelerimizin. 12 milim kalınlığında olanlar da var müdahillerinde ama biz onları kullanmayı tavsiye etmiyoruz. 12 milim ya da 14 milim olduğu zaman makinemizde fiyat farkı oluyor mu? Hiçbir fiyat farkı yoktur. Bizim standart üretimimiz zaten kalın bıçak olarak 14 milimle başladık ve böyle devam ediyoruz. Sadece uzun bıçak ve kısa bıçak dediğimiz, tabir ettiğimiz 28 ve 30 santimlik bıçaklarda fiyat farkı çok hafif. O 30 santimle 28 santim bıçağı mesela ben neye göre seçmeliyim? Çiftçi olarak da mesela 30 santim çok derine gider. Bunu kullanmamalı mıyım demeliyim, yoksa yani ömürden tasarruf olur. Mesela zaten belli bir kullanım süresinden sonra bu bıçaklar kısalıyor. Evet. O yüzden mesela 30 santimlik bıçağı mı tercih etmeliyim? Ya normalde zaten birçok traktörde 30 santim veya 28 santim iş derinliğini birçok traktör zor karşılıyor zaten. Yani. Standartlarında 28 çıkıyor. 30 santim tercih edenler biraz daha derin işlemek veya sürülmemiş tarlalarda eğer motor güçleri yüksek olan traktörlerde tercih edilen bir grup. Benim başka bir marka makinem varsa kalın bıçakları, uzun bıçakları satın alabiliyor muyuz? Bunlar mesela diğer firmalara da uyumlu mu? Mesela biz Gasparto kullanıyoruz. Bizim makinemize de uyumlu mu bu bıçak? Gasparto'da şöyle bir durum var. Gasparto'nun direkt bıçak delik merkezlerine tamamen uygun. Gasparto kullanan kullanıcılar için tamamen birebir uygun ve dediğim gibi, önceden de bahsettiğim gibi ithal bir bıçak kullanıyoruz. Eurozappa markalı. Aynen. Kaç makine çeşitiniz var abi? Metre olarak mı üretim yapıyorsunuz, yoksa yok, hani skalanız nasıl? 2,5 metreden başlıyoruz. 2 metreler çok adetli siparişlerimiz olursa, bizim bu bölgemizde biliyorsunuz çok ufak beygirlerde traktörler yok. Adetli sipariş genelde olursa 90-100 beygir bandında bir çoğunluğumuz var ya da 90-120 arası diyebiliriz. Evet. Yani bu beygirler arası için sizin ideal koştuğunuz bir ölçüm var mı? Şimdi 3 metre genişliğinde olan makinamız bu. Bunlar 85 ve 110-115 beygirlere hitap eden makine. İdeal onlar için. Evet, onlar için ideal bir makine. 115'ten yukarıya çık
çıktığımızda bunların 3,5 metresi var. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Bu makineler yarım metre uzayan makinelerdir. Hani öyle 3.25 yok, küsuratı yok. 3.25 gibi bir küsuratı olmayan makinelerdir. Onlar da bıçak çalışma prensibiyle alakalı bir durumdur yani. Bunlar 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5'u yapmıyoruz. 5 ve 6 katlamalı gruplarımız 5 metrede var. katlanır değil mi? 5 metremiz de katlanır. Katlanır gruba geçiyor. Yani büyük traktör olan çiftçilerimiz için de buradan şey diyebiliriz. Yani 200 beygir traktörüm var diyen birisine de 6 metre ya da 5 metrelik katlanır bir makine üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz. 180 beygirin üzerinde katlanır modellerimizi tavsiye ediyoruz çiftçilerimize. 180'in altındaki beygir güçlerindeki traktörlere de 4 metrelik makinelerimiz zaten ağır tip makineler olduğu için onları tavsiye ediyoruz. 4 metrelerimizde 1860 kilo ağırlığımız var. Bu 3 metrelikte 1520 kilo ağırlığımız var. Standartlarından biraz ağır bir makinedir. Merdane yapısı olsun. Her şey kendimize ait bir yapıdır. Kendimiz de zaten makine mühendisi olduğumuz için tasarımları kendimize özgü yapıyoruz burada. Dizilerimizde ve uygulama alanlarımızda birçok kez deneniyor bu makineler. Aynen. Eksikleri görülüyor ve ondan sonra piyasaya sürülüyor. Peki abi teknik servis bakımından mesela bize bilgi verebilir misiniz? Servis bakımınız nasıl? Makinede herhangi bir arıza olduğu zaman ya da bugüne kadar herhangi bir arızayla karşılaştınız mı? Ufak tefek arızalardan, kullanım hatalarından dolayı birkaç aksaklık yaşadık. Kendi makine yapımızdan bir arıza yaşamadık bu zamana kadar. Teknik servis ve satış sonrası bizim için önemli bir şey. Bunları bizden taahhüt etmemizi istiyorlar. Biz bu makineyi aldıktan sonra bu satış sonrasında teknik ve bakım onarım konusunda bize devamlı sorular geliyor. Biz zaten firma olarak sattığımız her makinenin arkasında da duruyoruz. 2 yıl garantili. Talaranza'nın güvencesiyle bu makineler kesinlikle satılıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman senin telefon numaranı da koyarız zaten kesinlikle buraya. Direkt yani sahip olarak seninle iletişime geçip makinenin sorunu ya da ne olduğunu konuşabilirler. Veya şeylerde de görülebilir zaten. Satış etiketleri de mevcut üzerinde. Aynen. Bütün bilgiler. Resmi sitemiz şu anda yapım aşamasında. Onu da arkadaşlar bir yandan devam ettiriyor. En kısa sürede zaten resmi sitemizde yayınlanacak. Facebook ve sizin de YouTube kanalınız var sanırım. Onları aşağıya açıklama kısmına ben bırakacağım zaten. Senin telefon numaranı da aşağıya bırakacağım. Bir daha şimdi bunları konuşmuşken makinenin fiyatını konuşmazsak olmaz. Hani her gün fiyatlar değişebiliyor. Yani bir ay önceki ay, bir ay sonraki ay fiyatlar değişiyor ama bugün için güncel fiyatınız nedir? Bugün için misal 3 metrelik bu makine için konuşursak 160.000 TL artı KDV %8 biliyorsunuz. Kredilendirme belgelerimiz var. Ziraat Bankası'ndan da alabiliyoruz. Da uygun şekilde alabilirler ve devlet hibelerine de uygunluk belgeleri de dahildir. Firmamızın TSE'si, CE deklarasyonudur. Diğer herhangi bir evrak ne gerekiyorsa her şeyi temin edebilirler yani tabii. Kredi olarak da kullanabiliyoruz. Tabii. Ziraat Bankası'ndan kredilendirmeye de girebilirler. Yani şehir dışından alacak olanların da aklında bir şüphe kalmamasın. Banka yoluyla da getirebilirler satın alma işlemini. Her şekilde tedarik edebilirler. Dişli olarak, şanzıman olarak herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız? Dişli olarak, şanzıman olarak şunları söyleyeyim ben size. Makinamız yerli bir makinedir. Ceylan dişli kullanıyoruz. Konya'da üretilen bir dişli firması. Üretim hanesi Konya'dadır ve tedariği çok basittir. Herhangi bir sıkıntı olduğunda, herhangi bir sıkıntı olduğunda hani ithal makinalardaki gibi böyle bir termin süresi gibi takılacağımız bir süre yok işin gerçeği. Kendimizde de zaten yedek parçaları ve vesaire her şeyi. Yağ keçeleri ya da rulmanlarınız mesela onlar da ithal mi? Diğer firmalardan ayıran bir özellik olarak bunu söyleyebilir miyiz? Diğer firmalardan ayrı bir özellik olarak söyleyebiliriz kesinlikle. Bizim yapımızda kullandığımız yağ keçeleri ve rulmanlarımız ithal kullanıyoruz. Bıçak grubunu ithal kullanıyoruz. Şanzıman grubunu ithal kullanmayı tercih etmedik. Şanzıman ve dişli grubumuzu biz yerli tercih etmemizin tek sebebi hızlı servis ve müdahale etmemizde çok daha hem ucuz ve basit olmasını amaçladığımız için yerli kullanıyoruz. Gerçekten de kaliteli bir firmayla çalışıyoruz. Şaft yapımızı anlatayım biraz da. Şaft yapımızda da yıldız tip şaft kullanıyoruz. Biliyorsunuz çiftçilerde birçok sıkıntı çektiği durum. Traktör markaların çeşitliliklerine göre yan kol bağlantılarında kısa ve uzun mesafeli olmak üzere şaftın boyutlarını da ayarlamakta çiftçiler devamlı sıkıntı çekiyor. Bizim şaft yapımızda basit bir flex ile kesilip istediği ölçüde ayarlanıp
şey yapma şansları var yani. Kullanma istedikleri Kullanma şansları var. De abi şaftta bir balans olayı oluyor mu mesela, makinede titreşim olayı var mı? Ben hani daha öncesinde sizin yanınızda çalıştığım için biliyorum. Evet. Hatta bizim bir deneyimimiz vardı. Sigarayı koyup Evet. titreşimin olmamasına bakıyorduk. Hani makinede titreşim olmadığını ben kendim de hani gözümde görmüş birisi olaraktan, hani makinede öyle bir arkada böyle bir sallama, bir titreşim şeklinde yok. Hani şu anda traktörümüz olsaydı deneyip şey yapabilirdik, ya da ben onu, o görüntüyü Facebook'tan alırım, oraya eklerim, o üzerine sigara koyup. Eklerseniz zaten orada görürsünüz. Titreşimsiz çalışan Titreşimimiz makine bizim diyebiliriz. minimuma indirilmiştir. Onun da nedeni zaten makinamız bıçak sente ayarıyla üretildiği için dik yan pozisyonda bıçaklarımız yoktur. Bizim bıçak sente ayarımız vardır. Kendi özel yaptığımız bir ayardır. Makina devamlı yük içerisinde, fakat %100 yükü aktaran bir yapısı yoktur. Yükü parçalara bölüp Dağıtıyor. ve dağıtmasıyla birlikte hem yakıt tasarrufunuz oluşuyor ve makinenin daha seri çalışması konusunda da size katkıda bulunuyor yani bu bıçak sente ayarı. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Benim bir şey daha sormak istiyorum. Bu arkasında bir merdane bağlamak için aparat yapmışsınız. Evet. Mesela bu verdiğim fiyata bu da dahil mi, yoksa bunu ekstra mı Bunlar almanız gerekiyor? opsiyonel olarak geliyor. Bunlar opsiyonel olarak geliyor. Şimdi birazdan ben çekeceğim çünkü. Aynen. İstinaden, yani çiftçinin talebiyle birlikte. Arka çekir demirimiz 3 askıdan bağlantılı olup basit bir bağlantı değildir. Gayet kuvvetli ve sağlam bir yapıdadır. Bunun yanı sıra çiftçilerin talebiyle birlikte arkasına havalı mibzerlerini takması için yaptığımız bir 3 askı sistemimizde. Opsiyonel olarak bunu da alabiliriz. Yani bu yapı bozulmadan tamamen bu yapının üzerine montajlanabilen bir yapıda opsiyonel olarak sunuyoruz. Yüksek beygirli traktörlerimizde. Abi bu merdaneyi de şöyle ben arkasına geçeyim. Bir merdane hakkında da bize bilgi verirsen. Bu mesela çamurda, ağır topraklarda nasıl bir performans sergiler? Kesinlikle bu merdane ağır şartlardaki çalışma imkanı sunar ve ağır tavlı topraklarda da tıkama yapmayan yapıda bir merdanedir. Dikkat ederseniz merdane sıyırgaçlarımızın hepsi 6 parçadan oluşur ve en güzel tarafı kaynaklı yapıda değildir. Makinenin zaten genel özelliklerinden birisi de budur. Kaynaklı yapı çok azdır. Her yeri vidalıdır. Çünkü parça değişiminde bu bize avantaj ve kolaylık sağlıyor. Sıyırgaç yapılarımızda hepsi ayrı ayrı U-boltlarla tutturulmuş bir sıyırgaç yapımız vardır. Bu çiftçi için ne avantaj derseniz, çiftçi dikkatsizliği dolayısıyla veya değişik faktörlerden dolayı bunları eğdirme veya kopartma gibi bazı ufak tefek kazalar oluşuyor. Fakat bunlar kaynaklı yapıda olsaydı, kaynaklı yapıyı eski formuna sokmak baya sıkıntılı olduğu için biz bunları tek parça ve değişilebilir şekilde yaptık. Yani kesip dökmek yerine kolay bir şekilde, pratik bir şekilde 2 tane vidasını sökerek yani Türkiye'nin sıfırlayabiliyoruz. neresinde olursa olsun bir çiftçimiz buradaki parçanın kırıldığı dediği takdirde en kısa sürede gerek kargoyla gerek servisimizle birlikte parça tedariği edebiliyoruz. Sadece dişli, şanzıman veya herhangi bir parça bıçak temin etmemizin yanı sıra diğer platinler veya profil grupları, sıyırgaç grupları gibi birçok parçayı biz ufak montajlarla çiftçiye kolaylık sağlayarak tedarik edebiliyoruz. 3 askı yapımız Avrupa standartlarına uygundur. Ve 3 askı yapımızda şöyle bir sıkıntı yaşıyor çiftçiler. Kendim de yaşadığım için biliyorum. Bu 3 kademeli ayar delikleri var bu yan kollarda. Bazı traktörlerde kaldırma kapasiteleri düşük olduğu için dönerken arkadan merdaneyi sürttürebiliyorlar. Anlık diplerine vuruyoruz. Evet, anlığa vurdurabiliyorlar. Ve açıyı çok bozup da fazla kaldırma kapasitesine de ulaşamayan çiftçilerimiz için biz bunları çekiç yapısında yapmışızdır. Bunları ters şekilde bağladığımızda bunlar daha zaten fazla şuralarda kaldırma kapasitesine ulaşıyor. Pimleri aslında. var. Evet, pimleri ters söküp söküyoruz. Ters kolay bir çevirip şey, ters çevirdiğiniz zaman aşağıdan daha basit kavrayabiliyor traktörler. Ve bu 3 askının yapısını da şöyle anlatayım kısaca. Avrupa standartlarına uygun bir yapıdadır. Orta, yüksek ve düşük boylu traktörler için hepsinde kullanılabilen bir 3 askı yapısı güzel var. bir yapısı var. Evet. Bu bir de abi kollar mesela oynuyor sanırım. Bunun arkada pimleri var. Ben görüyorum burada. Hani kendim de bildiğim için. Bunun mesela ne
avantajı var? Ya da niye böyle yaptınız? Bu niye sabit değil mesela? Şuradan Şimdi- söktüğüm zaman oynayabiliyor. Arkada pimleri var. Birazdan çekerken Evet. sizlere gösteririm ben onu. Şimdi bunlar yolda taşıma pozisyonu. Çift pimler takılmış. Perno dediğimiz ekipmanlar. Makinenin 2 tane modu vardır. Bu yolda taşıma modudur. Çift pernoyla. Tek pernoyla tarlada çalışma modudur. Tarlada çalışma modu tek pernoyla olmasının nedeni sizin traktörünüz ne kadar Eğime girerse, eğime sallanırsa bile girerse girsin arkada makine düz bir şekilde. gayet düzgün Bu bir zaten şekilde tohum sizin yatağını arkanızdan hazırlaması için, geliyor. düz bir eğim oluşturması ve tohum yatağının Evet. standart oluşması için, yani çiftçi olaraktan düzgün bir tohum yatağı hazırlanmasını istediğimiz Kesinlikle için o şekilde. bunun tek pernoda kullanılması daha mantıklı diyorsun. Hani kullanım olarak Evet. da aslında bunu bir nevi böyle kullanabilirsiniz şeklinde şey yapıyor. Evet. Ama isteyen de isterse çift pernoda kullanabilir. O birazcık tercih meselesinde kalıyor sanırım. Ama biz tavsiye Yani aynen etmiyoruz. bunun randımanlı kullanım, doğru kullanım şekli biz serbest şekli alıp makinenin düz bir tohum yatağı hazırlaması, düz bir tarla hazırlaması için sanırım bu şekilde kullanıyoruz diyebilirim. Makinamız 3 bölümden oluşmaktadır genel itibariyle. Burası toprak işleme freze grubudur. Dikey topaçları kırıp toprağı stabil şekilde karıştırarak işleyen grubumuz bu dişli grubumuzdur. Bıçak ve dişli grubumuzdur. Bu arada bir tapanımız vardır. Aslında ufak tefek böyle pulluk evlekleri veya tarladaki ufak tefek bozuklukları düzleyebilen bir yapıdadır. Tesviye görevi görüyor diyebiliriz. yani. Evet, aradaki tesviye küreğimiz diyebiliriz. Ve sıkıştırma grubumuz da burasıdır. Merdanemiz ağır tip bir merdane olduğu için toprağı tatlı sert sıkıştırarak tohum yatağını başarılı bir şekilde hazırlıyor makinamız. Ve ayar deliklerimiz de buralardır. Makinamız merdanenin üzerinde gidebilen bir makinedir. Tamamen hassasiyet gerektirmeden hidroliklerde merdane üzerinden derinlik ayarı yapılarak kullanılan bir makinedir. Abi bize vermiş olduğun teknik bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Güzel bir makineniz var. İnşallah daha iyi yerlerde de görürüz sizleri, daha biliyorsunuz. Bir de tek freze mi üretiyorsunuz? Onu da sorayım son olarak kapanış yapmadan önce. Hani ekipman olarak skalanızda neler? Ekipman olarak ben şöyle diyeyim. Dik toprak frezesi üretiyoruz. Yatay toprak frezesi, rotavatör dediğimiz grubu üretiyoruz. Sap parçalama grubumuz var. Ve bunun yanı sıra Aysan dediğimiz es bacak, Kürüm dediğimiz, Halk başkalarının külfatör tabiriyle dediği. Yani birçok külfatör. yerde bölgeye göre birçok ismi isim var. farklılığı gösterebiliyor. Onların değişik boyutlarından üretiyoruz. Bu sap parçalama, rotavatör ve dik rotavatör gruplarında da, dik freze gruplarında hepsinin katlamalılarını da üretiyoruz. Yani bunların detaylı bilgileri için zaten hepsini şu anda vaktimizde biraz dar. Hatta Tabii. şu anda makinede satıldı. Arka tarafta çekicimiz de makine yüklemek için bekliyor. Evet. Onları da çok bekletmeyelim. Onlar tek tek detaylı bilgisini vermeyelim. Ben buraya senin telefon numaranı bırakayım. Hani dik freze, rotavatör, dediğimiz gibi kürüm, sap parçalama için bilgi almak isteyenler, fiyat almak isteyenler Tabii seni ki arayıp de. iletişime geçebilirler. Sen ilgilenirsin onlarla Tabii diyelim. ki de her zaman bekleriz. Abi bütün çok teşekkür ediyorum çiftçilerimize. tekrardan. Ben Verdiğin teşekkür bilgilerden ederim dolayı. geldiğiniz Ben böyle için. bir makineyi tek başıma bir inceleyip bir dedikodusunu yapayım Tabii ki makinenin de. tek başıma. Makine sizin, buyurun. Tamam abi, teşekkür ediyorum. Sağ Görüşürüz olun, abi. kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şu anda ben kendim makineyi kendim bildiğim kadarıyla, ben de kendim hani ilk üretim aşamasında çalıştığım için biraz biliyorum, sizlere anlatmak istiyorum. Daha yeni atladığımız bir makinenin özelliği var. Mesela burada damlama şeritleri girip keçilerini yakmaması için buralara koymuş oldukları bir parça var. Bu da makineyi diğer makinelerden farklı kılan bir makine diyebiliriz. Onun haricinde şöyle makinenin etrafını sizlere bir çekeyim. Etiketleri falan şu anda üzerinde, firmanın önünde çekimini yapıyoruz. Bu 3 metrelik bir frezemizdi. Şu bıçakları da yakından sizlere göstereyim. Bu şekilde sıyırgıları var. Bu sıyırgıların ayarını hani zamanla köreldiği zaman ya da iyi sıyırmadığını düşünüyorsanız hepsinin ayarını tek başınıza kendiniz yapıp ileriye ya da geriye doğru çekebilirsiniz. Onun haricinde arkada merdane askısının olduğunu söylemiştik. Ben de şöyle göstereyim. Bu şekilde merdaneyi taktığımız zaman merdane düz bir şekilde şey yapılabiliyor. Bu şekilde yatay bir eğimli olması da merdanenin çok fazla hava eklemesini sağlıyor. Aynı zamanda 3 askıdan güç aldığı için makinenin biz normalde şu ayağımla gösterdim demirini ya da bir öndeki demirine bağlıyoruz. Bu burayı koparma ya da açma yapabiliyor. O yüzden bunu tercih etmemek için böyle güzel bir sistem yapmışlar. Bunu da kendi yorum olarak ekleyeyim. Onun haricinde şöyle makinenin boyasını da göstereyim sizlere. Yakın detaylı bir çekim olmuş olsun. Burada söylemeyi unuttuğumuz bir de bu tapanın ayarını hani freze kullananlar biliyordur. Bunun indirmesini, kaldırmasını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani sabit bir şekilde durmuyor. Onun haricinde başka söyleyebileceğim
Onlar da benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Yağ koyma yerisi de burada makinemizin. Onu da göstereyim. Onlar da zaten makine, dik freze dediğimiz makinenin çok kompleks bir yapı olmadığını biliyoruz hepimiz de. Daha yeni söylemeyi unuttuğum, hani çekerim dediğim yerde burasıydı. Bu pimi söktüğünüz zaman bu kollar aşağı yukarı yaklaşık olarak şu payda, yani 2 parmak diyebileceğim şekilde aşağı yukarı hareket edebilmektedir. Bunun diğer pimini de söktüğünüz zaman, Barış abinin dediği gibi, bunu tamamen aşağı çevirdiğiniz zaman makineyi indir kaldırını rahat bir şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Satıldığını videoyu çekerken söylemiştik. Şu anda makinemiz yükleniyor. Makine yüklenecek deyince alan kişiye de buradan hayırlı olsun diyoruz. Yüklenmesini de sizler için çekiyorum. Gelin yüklemesine de bakalım. Ondan sonra videomuzun kapanışını yapalım. Makineyi yüklerken de şu şekilde bir aparatları var burada. Yani direkt böyle traktör askısı gibi diyebileceğim, traktörün kolları gibi diyebileceğim bir şekilde askısı var. Direkt bu şekilde makineye takılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Barış abinin iletişim bilgilerini aşağıya bıraktım. Makine ve diğer ekipmanlar, bu freze ve diğer ekipmanlar hakkında bilgi almak istiyorsanız Barış abiden bilgi alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir de bir şey sormak istiyorum. Bir de arkadaşlar, bu takım ziyaretlerimden memnun musunuz? Bu şekilde firmalara ziyaretleri devam ettirelim. Yeni ziyaretler yapıp yeni videolar çekelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında da düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deyip kameramı burada kapatıyorum. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Ben Ömer Özşahin. Hadi görüşmek üzere. Hop.